Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için iftar sofrasında şöyle güzel bir tencere yemeği, sebze ve etin birleşmesiyle mükemmel bir ana yemek olacak inşallah. Sizler için şöyle etli bir türlü hazırlıyorum kıymetli seyircilerim. Türlümüz için neler var? Kaç kişilik bir türlü çıkacak? Onu da inşallah görmüş olacağız sevgili seyircilerim. Burada yarım kilo kuzu kuşbaşı doğranmış. Kaburga bölümünden biraz böyle hafif yağlı, güzel lezzetli olur. Sevgili seyircilerim, dana eti veya kuzu eti tercih edebilirsiniz. Veya tavuk eti veya hindi eti. Bunlar hepsi imkanlarınız ölçüsünde olabilir. Yarım kilo kuzu kuşbaşı dedik. Hemen sebzeler bölümüne geçiyorum. Burada 2 adet kuru soğan, bir baş taş köprü sarımsağı, 2 çorba kaşığı salça, 1 çorba kaşığı biber, 1 çorba kaşığı domates salçası, 2 adet havuç, 2 adet kabak, 2 adet patlıcan, 2 adet patates sevgili seyircilerim, 2 tane kırmızı biber, 3 yeşil biber, 3 tane domates, değirmen karabiber, zeytinyağı, aroma versin isterseniz 1-2 defne yaprağı koyabilirsiniz içerisine sevgili seyircilerim. Şimdi öncelikle et tencereye alınacak. Etler pişmeye başlayacak. Bir yandan et pişerken yani önce kavrulacak. Kavrulma esnasında suyunu bırakıyor. Suyunu çekmeye başladığında da soğanını ve sarımsağını ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyor. İftar sofralarınızda inşallah güzel bir tat, güzel bir lezzet olur. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Sevgili seyircilerim, şimdi yarım kilo doğranmış kuşbaşı eti tencereye aldım. Hemen üzerine sıvı yağını veriyorum. Önce bir sulanıyor, suyunu çekiyor. O sırada soğan, sarımsak ve sebzeleri doğramaya başlıyorum. Evet efendim, Oktay Usta iftar sofrası için güzel bir türlü hazırlıyor. Etli türlü. Efendim önce etimiz sulandı, suyunu çekti. Soğanını, sarımsağını verdim. Kapağını kapattım. Güzelce böyle ağırdan sebzeler, soğanlar birlikte pişmeye başladı. Şimdi sert olan sebzeden başlıyorum burada sevgili seyircilerim. Sert olan sebze havuç. En sert olan sebze. Önce havucu burada bir soteleyeceğim etle birlikte sevgili seyircilerim. Büyüklüklerinde tamamen serbestsiniz. Şöyle parmak ucu büyüklüğünde doğruyorum. Ya da daha küçük, daha büyük olabilir. Hemen şöyle alayım havucu da. Sebzeli türlümüz hem lezzetli olup hem bereketli oluyor. Çünkü birçok sebze bir araya geliyor ve dolayısıyla lezzetli bir hale dönüşüyor. Şimdi buranın üzerine biber salçası ve domates salçasını da ilave ediyorum. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim sevgili seyircilerim. İnşallah kırılmamıştır. Canım benim, niye öyle yaptın? Mübarek günde galiba insanın kan şekeri düşebiliyor biraz sevgili seyircilerim. Hoşgörünüze sığınıyorum. Dilim filan dolaşırsa affola kıymetli seyircilerim. Evet, et, soğan, sarımsak, havuç, salçalar tencerenin içerisinde yerini aldı. Şimdi dana eti olursa burada sevgili seyircilerim, dana eti biraz daha kuzu etine göre daha sıkıdı, daha sert olduğu için önce sosunu yapın, suyunu verin, etler yarı kıvama gelsin. Ondan sonra içine sebzelerini dahil edebilirsiniz. Ama kuzu eti küçük küçük de doğranmış. Tam güzel sevgiyle birlikte pişerler. Sorun yok. Şimdi orası öyle kavrulurken hemen patlıcanlar, kabaklar hepsini güzelce doğruyorum. Anam babam, buradaki patlıcanın şurası biraz yaralı çıktı. Oy canım benim. Şurayı ayıralım.
Güzel. Doğramalarda mümkün mertebe hepsinin birbirine yakın olmasına özen gösterelim. Neden bunu böyle diyorum sevgili seyircilerim? Çünkü pişmeleri dengeli olur. Eğer biri küçük, biri büyük olursa sert olanlar yani büyük parçalar tam pişmemiş olabilir veya büyük parçalar tam pişerken küçük parçalar erimiş olabilir. Ondan dolayı söylüyorum. Bir seyircim yorumlarda yazmış. Daha önce ben diyor türlü yaptım. Oktay Usta benim türlümün sebzeleri eridi gitti diyor. İşte ondan dolayı söylüyorum. Orantılar dengeli olursa hiç sorun olmaz. Evet, şimdi havuç ve etler salça birlikte kavruluyor. Patlıcanları doğradım. Hepsini şöyle şöyle doğrayayım. Ondan sonra kabakları da doğruyorum. Bu kabaklar yeşil kabak. Ondan dolayı alacalı soydum bunları. Bir böyle yeşil olanlar var. Bir de bunun bir ton açık renkli olanları var. Onları kullanırsanız soymanıza gerek kalmaz kıymetli seyirciler. Şimdi ister tencerede pişirip servis edebilirsiniz. İsterseniz pişirdikten sonra güveçlerin içine alıp böyle bir yarım saat kadar ya da 20 dakika kadar bir fırın yolculuğu olursa aman ya Rabbi nasıl güzel olur, nasıl güzel olur sevgili seyircilerim. İsteyenler fırına da atabilirler. Ben o alternatifi de inşallah sizler için birazdan uygulayacağım. Evet, şimdi şu anda sevgili seyircilerim havuç. Havuçtan sonra işte salçası hepsini koyduk. Kavruluyorlar ve sebzeler geliyor. Sırasıyla kabak, patlıcanlar. Canlarım benim. Benim en büyük boy tencerem şu anda doldu. Ama sebzeler pişmeye başlayınca bu diriliği kaybolur, azalır. Ondan dolayı önce çok gibi durabilir ama sonra onlar yumuşayınca azalırlar. Sevgili seyircilerim, şimdi önce şöyle bir kabak, patlıcan, havuç, etler bir döndürüyoruz. Döndürdükten sonra hemen buraya sevgili seyircilerim suyunu vereceğim. Suyunu verdikten sonra patatesini, domates, biberleri hepsini dahil ediyorum. Çünkü karıştıramayız burada. Kaç diyor? 1,5. 1,5'tan az bir şey az burası. Bismillahirrahmanirrahim. Sebzelerin üzerine çıkacak kadar bir su dökelim. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Bizi Ramazan-ı Şerif ayına kavuşturdun Allah'ım. Binlerce şükürler olsun. Yaklaşık olarak 1 litre su koydum buraya sevgili seyirciler. Ama buradaki sebzelerin üstüne çıkacak. O diğer sebzeleri de ilave edeceğim. Tuzunu, değirmen karabiberini kısık ateşte ağırdan etli türlümüz pişmeye devam ediyor. Sevgili seyircilerim, kısık ateşte 1 saat kadar pişti. Şu anda etli türlümüz. Etini mutlaka kontrol edelim. Altta havuç, etler, onun üzerinde kabağı, patlıcanı, sırasıyla patates, domates, biber birlikte piştiler. Sonrasında birazcık pul biber koydum üzerine. Güzel şöyle acılı olsun diye. Sevgili seyircilerim, şimdi hemen ocağımızın ateşini kapatalım. Hemen suyunu, sosunu kontrol edelim. Gayet güzel ama şurası biraz kıvamlı olsun, bağlanmış olsun derseniz bir çay kaşığı un koyabilirsiniz servis ederken. Şimdi 2 yöntemi de sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi isterseniz şöyle güveçleri alıp sebzesiyle şuradan daldırıyorsunuz. Eti ve sebzesi geliyor kıymetli seyircilerim. Şöylece doldurup güveçlere bir yarım saat 180 derece ısıtılmış fırına gönderip fırında bu şekilde güzelce bir demlendiriyoruz. Güzel. Altı. Demek ki buradan tam 10 porsiyon çıkar. Böyle dolu dolu 10 porsiyon sevgili seyircilerim güzel etli türlü. Türlü yemeği sağlığımız açısından çok faydalıdır sevgili seyircilerim. Çünkü hem sebze et olarak ben şu anda kuzu eti koydum ama isterseniz dana eti, tavuk eti, hindi, Allah ne verdiyse
bütçeniz ve durumunuz hangisine müsaitse ondan yararlanabilirsiniz. 6-7 porsiyon oldu. 3 daha buradan çıkar. En az sevgili seyircilerim 10 porsiyon. 10 ile 12 porsiyon arasında değişen bir miktarda ana yemeğimiz çıktı iftar sofraları için. Buradakileri fırına göndereceğim. Yarım saat kadar 180 derecede kalacaklar. Daha da bir kat lezzet artmış olacak. Kısık ateşte sebzeler ve etler pişinceye kadar kaynatıyoruz ama hiç karıştırmıyoruz sevgili seyircilerim. Evet efendim, bir lezzetimizin daha sonuna geldik ama biri bitiyor, yeni lezzetler başlıyor. İnşallah iftar sofralarınız için, sahur sofralarınız için tarifler paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımın büyümesi için bana destek olan bütün seyircilerime, sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte 1 milyona adım adım ilerliyoruz. Hayırlı iftarlar diliyorum. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.